Merhaba, bugün size çok sevilen bir çanta anlatımı yapacağım. Penye ip kullanacağız. İsmi de Veronica çanta olarak geçiyor. Burada bir tane çanta var. Öncesinde ördüğüm spagetti yarnının penye ipliğiyle ördüm. Videonun içerisinde bu çantayı örnek olarak size anlattım. Burada daha anlaşılır olması için açık bir renk kullandım. Bunu da Hobimon'dan aldım. Kendi marka ismiyle satılıyordu. Hobimon'dan penye iplik olarak aldım. Buradaki çantamızın genişliği 33 santim, boyu 28 santim. Buradaki çantamızın genişliği, eni 35 santim, boyu yine 28 santim. Videonun içerisinde göreceksiniz ben toplamda 36 tane kutucuk kullandım. Ön tarafında 18 kutucuk var, arka tarafında 18 tane kutucuk var. Size anlattığım gibi istiyorsanız hesaplayarak kutucuklarınızı ayarlayabilirsiniz ya da istediğiniz kadar zincir çekerek sıra sonunda kalan zincirlerinizi sökebilirsiniz. İstediğiniz şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Spagetti yarnının ipliğinde 670 gram kullandım. Hobimon'un ipliğinde 530 gram ip kullandım. İplerin doku farklılığından dolayı, inceliğinden, kalınlığından dolayı böyle gramaj farkı olabiliyor. Aynı sıra sayısında, aynı zincir sayısında ördüm. Son olarak çantanın dışı bu şekilde, içi de bu şekilde görünüyor. Artık örgün yapımına geçmek istiyorum. Bu çantayı da yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ben 36 tane kutucuk kullandım. Siz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yani buradaki kutucuk sayısını artırarak örgünün genişliğini, çantanın genişliğini kendiniz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Penye iplerde genelde 6 milim kullanıyorum. 7 milim de yanımda bulunduruyorum. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Benim elim gevşek ama size göstermek için 7 milim de burada göstermek istedim. Sizin eliniz sıkıysa siz zincirleri çok sıkı çektiğinizde tabanda böyle daralma yapabiliyor. Ya da zincirlere çok rahat girip çıkamıyorsunuz. O yüzden eli çok sıkı olanlar zincirleri 7 milimle çeksin. Onun üzerine 6 milimle örmeye devam etsin. Eli gevşek olanlar yine 6 milimle örebilirler. Çantamıza zincir çekerek başlıyoruz. Zinciri de neye göre çekeceğiz onu size anlatacağım. Elinizde sadece 6 milim var, 7 milim yoksa elinizde sıkıysa gevşek gevşek çekiyorsunuz. Öncelikle zincir çekebilmek için ipi döndürdüm ve halka yaptım. Sihirli halka yapar gibi ipi döndürdüm ve halka yaptım. Ben sihirli halkayı da bu şekilde yapıyorum. Halkaya girdim, ipi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Şimdi zincirlerimizi çekiyoruz. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Zincirlerimiz V harf şeklinde görünüyor. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Ne buradan geçen ipi sıkıyorum ne tığ sıkıyorum. Gevşek gevşek zincirlerimi çekiyorum. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Parmağı dolayarak örüyorsanız parmağınızdaki ipi de çok sık sık yapmıyorsunuz. Gevşek gevşek zincirlerinizi çekiyorsunuz. Hem tabanda kasma yapmasın hem de üst sırada örerken zincirlere kolay girip çıkabilelim. Zincirlerimi çektim bu şekilde elimle öncelikle düzeltiyorum. Şimdi siz yeni başladınız, sayarken unuttunuz, kaç zincir çekeceğinizi de biliyorsunuz. Ben şu an size sayı vermedim çantayı nasıl ayarlayacağınızı anlatmak için. Siz mesela 40 tane çekmeniz gerekiyordu, unuttunuz, o an karıştırdınız. Nasıl yapacaksınız? Buradaki zincir tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. Birinci V harfinden sayıyorsunuz. Yani bu bizim birinci zincirimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde sayıyorsunuz. Ben toplam 34 tane şu an zincir çektim. Benim burada ön tarafta 18, arka tarafta 18 tane kutucuğum var. Eşit olmak zorunda zaten. 34 bölü 2, 17. Ben 17 tane kutuyu yaptım. 18.yi yapmak için ne yapıyorum? Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çekiyorum. 18.yi de bu sayede yapıyorum. Yani ben burada 18 tane kutucuk için 39 tane zincir çektim. 34 artı 5, 39. 19 kutucuklu yapmak isteseydim ne yapacaktım? 36 artı 5 yapacaktım. 20 kutucuk yapmak isteseydim 38 artı 5 yapacaktım. Yani burada en son 5 zincir çekmeden önce ikişer ikişer artıracaktım. Siz de ona göre artırmalarınızı yapıyorsunuz. İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz kutucuk sayısıyla yapabilirsiniz.
Ama burada önemli olan kutucuk sayısı değil, elimizin sıkılığı, gevşekliği de değişebilir. Benim size verdiğim kutucukla buradaki ölçüye ulaşamayabilirsiniz. Bu arada ben buradaki kutucuk sayısını kendi çanta zevkime göre yaptım. Büyüklüğünü, boyunu kendime göre yaptım. Çantanın eni 33 santim. Diyelim ki siz ben kutucuk sayısıyla falan uğraşmak istemiyorum. Daha normal bir yol istiyorum, farklı bir yol istiyorum derseniz o zaman zincirlerinizi çekersiniz. 35 santim zincir çekin mesela. Sonrasında üzerine 5 tane daha zincir çekin. Kutucuklarınızı oluşturmaya başlayın. Sıra sonunda tek sayılar, çift sayılar fark ettiği için belki 1-2 tane zinciriniz kalabilir. Bir tane zinciriniz kalabilir. En sonunda buradan zincirinizi sökersiniz ve o şekilde devam edersiniz. Tekrar ediyorum. Yeni başlıyorsanız benimle aynı sayıda yapmaya çalışın. Zaten eni de oldukça kullanıma müsait. Sonrasında da hep aynı işlemi yapacağımız için hem örgüyü öğrenmiş olursunuz hem de farklı sayılarla kafanız karışmadan ilerlemiş olursunuz. 34 tane zincir çektim. O toplam 17 tane kutucuk ediyordu. Benim 18 tane kutucuğa ihtiyacım var. 34 zincirin üzerine 5 tane daha zincir çektim ve bu şekilde 18 tane kutucuğa ulaşmış oldum. Siz de kutucuk sayısını artırmak istiyorsanız ikişer ikişer artırıyorsunuz ve üzerine 5 tane zincir çekiyorsunuz. Yani 36 artı 5, 38 artı 5 ya da azaltmak istiyorsanız 32 artı 5 gibi. Buraları örgü bilen arkadaşlar biliyordur zaten, yeni başlayanlar için detaylı anlatıyorum. Yine de aklınıza takılan şeyler olursa lütfen çekinmeden sorun. 34 tane zincir çektim, üzerine 5 tane daha zincir çektim. Yani toplam 39 tane zincirim var. Artık çantayı oluşturmaya başlıyoruz. İkili trabzanlar öreceğimiz için ikili trabzan yapmak için tığın başına ipimi bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zinciri atladım. 5. zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani en son yaptığım 5 tane zincirden bir tane kutucuk oluşturmuş oluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir atladım. 5. zincire V harf şeklinde görünüyor. Bu taraftaki kanadına giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan için tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. İlk kutucuğumuzu oluşturmuş olduk. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane zincir atladım. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. V harf şeklinde görünüyor. Bu taraftaki kanadını kullanıyoruz. Zincire girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane zincir atladım. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Böyle bir zincirlik kutucuklar oluşturuyoruz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane zincir atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincir ve harf şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Yukarıdaki kanadına giriyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Örgümüz çok kolay. Sadece bu birinci sırayı yeni başlayanlar kavrarsa sonrası zaten aynı şekilde ilerleyecek. Öncelikle onların kavramasını sağlayalım. Sonrasında hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Arada bir zincir çektik. Aşağıda bir tane zincir atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arada bir zincir çekip aşağıdan da bir tane zincir atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Örerken de ne tığ sıkıyorum ne buradaki ipi sıkıyorum. Zaten kalın bir ip. İlk defa penye iple uğraşıyorsanız o gün zaten muhtemelen kolunuz yorulacaktır, kaslarınız. Yorulduğunuz noktada bırakın. Zaten 1-2 saat içinde örebileceğiniz bir çanta. Şimdi artık sıra sonuna kadar geleyim. 39 tane zincir çekmiştim ve sıra sonuna kadar geldik. Yine sıra sonunu beraber yapalım istiyorum. Arada bir zincir çektim, tığın başını doladım ve son zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi sayılarımız tam oturduğu için son zincire trabzan denk gelmiş oldu. Siz sayarak yapmadınız. Yani 39 tane yapmadınız, 40 tane yaptınız. Ben zincir çekeceğim, sonrasında buradaki zinciri sökerim dediniz.
O zaman burada sizin fazladan bir tane zinciriniz kaldı. Onu nasıl sökeceksiniz? Buradaki ipi gevşeteceksiniz. O zinciri söküyorsunuz. Tekrar ipi buradan sıkılıyorsunuz. Yani burada artık siz kaç tane kutucuk yapmak istiyorsunuz? Belki 15 tane kutucuk yaptınız. 5-6 tane zinciriniz kaldı. O 5-6 tane zinciri söküyorsunuz ve en son artık burayı sıkılıyorsunuz yine. Sonrasında örmeye devam ediyorsunuz. 18 tane kutucuğu oluşturmuş olduk. Sıra sonunda ne yapıyorum? Artık diğer tarafa dönüş yapacağız. Biliyorsunuz zincirlerin bu kanadına batmıştık. Diğer kanatları, alttaki kanatları kalmıştı. Buradaki kanatlarını kullanarak artık dönerek öreceğiz. Son zincirin üzerine de bir tane ikili trabzan yaptık ve 18 tane kutucuğa ulaşmış oldum. Ön yüzdeki kutucuk sayısını bitirdik. Artık diğer tarafa geçeceğiz. Siz de kaç tane yaptıysanız yaptınız ve sıra sonuna kadar geldiniz. Artık dönüşü yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere, aynı son battığım zincire bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Dönüş yapmak için aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım ve artık buradaki zincir kanatlarını kullanabilirim. Mantığımız değişmiyor. Arada yine bir zincir çekiyorum. Yeni başlayanların burada yapacağı yanlış tekrar aynı yere batmak olur. Aynı yere bir kere battık, bir kere daha batmıyoruz. Arada bir zincir çektim, tığın başına doladım. Artık buradaki birinci zincirdeki işlemimizi bitirdik. Diğer zincirlerin kanatlarına batacağız. Yani ikili trabzanların karşısına batacağız. Tığın başına doladım. Buradaki trabzanın boşluğuna battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece çantamıza çukurlaşmış oluyor. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Trabzanın boşluğuna batıyorum. Yani zincirin diğer kanadına batmış oluyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Buradaki trabzan boşluğuna batıyorum. Trabzanın dibine battım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çek. Aşağıdan bir zinciri atla ikincisine. Yani buradaki trabzanın karşısına bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir atla, trabzanın dibine bir tane ikili trabzan yap. Bir tane daha göstermek istiyorum. Arada bir zincir çek, tığın başına dola. Trabzanın karşısına bir tane ikili trabzan yap. Bu şekilde dönüşümüzü burada sağlamış olduk. Aynı yere birinci zincire sadece bir kere batıyoruz. Sonrasında artık trabzanların karşısına ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Yine sıra sonunda sayacağız. Baktınız sayımız eşit değil. Benim 36 tane kutucuğum olması gerekiyor. 35 tane oldu ya da 37 tane oldu. O zaman ya eksik batmışım ya fazla batmışım demektir. Birinci sırada sayıyı oturtursanız sonraki sıralarda zaten yanlış yapmazsınız. O yüzden birinci sırayı yeni başlayanlar için böyle detaylı anlatıyorum. Arada bir zincir çek. Tığın başına dola ve trabzanın karşısına ikili trabzan yap. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yeni başlayanların karıştırabileceği yer burası ve burası. Başı ve sonu. Burada biliyorsunuz aynı yere 2 kere batmıştık. Burada da zaten başlarken aynı yere 2 kere batmışız görüyorsunuz. 2 tane ikili trabzan var. Buradaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. O yüzden sıra sonunda buraya batmıyoruz. En son trabzanın karşısına bir tane ikili trabzan yaptık. Artık kaydırmayla bu sırayı bitiriyoruz. En son trabzanın karşısına bir tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Burada 1, 2, 3. zincirin içine kaydırmayla bitiriyorum. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3. zincirin içine V harfinin içine batıyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Artık şimdi sayabiliriz. Toplam 36 tane kutucuğumuzun olması gerekiyor. Şöyle karıştırmamak için buradaki kutucuğa işaretleyicimi takayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. 36 tane kutucuğu oluşturmuş oldum. En son yaptığım yerde aynı yere bir kere daha ikili trabzan yapsaydım sayım 37 olacaktı.
Siz baktınız burada 37 ya da 35. O zaman eksik battınız ya da fazla battınız demektir. Aynı sayıya ulaşmamız gerekiyor. Ön tarafta da 18 var, arka tarafta da 18 tane kutucuğumuz var. Buradaki de normalde birinci sırayı örerken ben altında gizlerim ama niye size anlatırken gizlememişim, unutmuşum onu. Onu artık örgünün içine alıp iç tarafında gizleyeceğim. Örgüyü örerken, anlatırken hiç fark etmemişim onu. Burada sıra sonundayız. Şu şekilde örgümü de düzeltmek istiyorum. Burası örgümüzün güzel yüzü. Sonrasında ipi de burada gizleyeceğim. Birinci sıramız bitti. Artık bu sıradan sonra istiyorsanız 2, istiyorsanız 200 sıra örün. Örgü mantığımız değişmeyecek. Başlarken 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyorum. Bu 4 zincirin 3'ü bir tane ikili trabzan demek. Biri de arada çektiğimiz bir zincir demek. Tığın başına doladım. Yine ikili trabzanlarla örüyoruz. Bir zinciri atladım. Buradaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Örgülerimizi, ikili trabzanlarımızı hep ikili trabzanların üzerine yapıyoruz. Böylece arada yine bir tane zincir atlamış oluyoruz. Arada bir zincir çekiyorum, tığın başına doladım. İkili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç noktamı ben unuturum derseniz bu şekilde buraya işaretleyici de takabilirsiniz. Üçüncü zincirin içine kaydırma yapacağız. Üçüncü zincire bir tane işaretleyiciyi taktım. Arada bir zincir çektim ve ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim, tığın başına doladım. İkili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim, tığın başına doladım. İkili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Penye ipliğimiz böyle bu şekilde kıvrık bir ip olduğu için arada tığa karışabiliyor. Elimi sıkmıyorum. Arada bir zincir çekip bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. İkinci sıradan sonra tüm örgümüz aynı şekilde devam edecek. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar yine gelelim. Sıra sonunu size tekrar göstermek istiyorum. Bir üst sıraya nasıl çıkacağız onu da tekrar göstereyim. Sonrasında artık ister benim istediğim kadar, istiyorsanız kendiniz ne kadar boyunu yükseltme istiyorsanız o kadar sıra sayısını örüyorsunuz. Ve çantamızın artık bitiş bölümüne geliyoruz. Burada sıra sonuna kadar gelelim. Arada bir zincir çekelim ve ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Köşelerde de trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Yani gördüğümüz tüm ikili trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda en son ikili trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki 3 zincir noktasına geldiğimde biliyorum ki artık ben sıra sonundayım. Sıra sonunda ne yapmam gerekiyor? Burada 4 zincir çekmiştim ve 3. zincire bir tane işaretleyici takmıştım. Aradaki bir zinciri unutmuyorum. Arada bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3 işaretleyiciyi taktığım yere ilmek kaydırıyorum. Şimdi artık tekrar bir kere daha saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36. Yine toplam 36 tane kutucuğum var. Yani herhangi bir yanlışlık yapmamışım. Yanlış bir yere batmamışım. İkinci sıranın sonuna geldik. Üçüncü sıraya nasıl çıkıyoruz? Her sırada aynı işlemi yapacağız artık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yeni başlayanlar için buradaki 1, 2, 3. zincirin içine işaretleyiciyi taktım. Buraya kaydıracağız. Buradaki bir zincir aradaki çektiğimiz bir zincir olacak. Tığın başına doladım. Yine gördüğüm ikili trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çek ve aşağıdaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek ve aşağıdaki
ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek ve aşağıdaki ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yap. Bir iki tane daha örüp çantanın çukur halinde göstermek istiyorum. Pamuk makrome ile anlatsam daha rahat anlatabilirdim ama böyle penye iple de nasıl ördüğünü göstermek istedim. Zorlanıyorsam, zorlandığım noktalar dediğim gibi ipin karışması. Bu şekilde örgümü el tüsüyle düzeltmek istiyorum. Burası bizim örgümüzün dışı, burası içi. Burası da iç kısmı. Birinci sırada biz çukurlaştırmaya başlamıştık. Onun üzerine örmeye devam ettik. Artık dediğim gibi zaten ikinci sıradan sonra kaç sıra örerseniz örün değişmeyecek. Sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Üçüncü zincire kaydırıyorsunuz. Tekrar 4 zincir çekiyorsunuz ve trabzan örmeye devam ediyorsunuz. Arada bir zincir çekiyorsunuz. Ben bu şekilde kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra böyle 36 kutucuk olarak örmüşüm. Artık onun üzerine burada eksiltmemi yapıp çanta sapımı örmüşüm. Yani şimdi biz 3. sıradayız. Bunu 12'ye tamamlayalım. Birebir aynı sayıda yapmak istiyorum. Bunu 12 sıraya tamamlayalım. Sonrasında artık ağız kısmında eksiltmemizi yapalım ve çanta sapımızı yapalım. Konuşurken biraz bulanıklaşmış. Şimdi 3. sıradayız. Bunu 12 sıraya tamamlayalım. Yine aynı şekilde sıra sonunda 3. zincire kaydıralım. 4 tane zincir çekelim ve trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapalım. Arada bir zincir çekelim. Bu şekilde 12 sırayı tamamlayalım ve ağız kısmına geçelim. 12 sıra kadar örecektik. Ben şu an 7. sıradayım. Size de şunu göstermek istiyorum. Penye iplerde özellikle örerken hangi marka olursa olsun böyle arada düğümler çıkabiliyor. Bu düğümleri ne yapıyorum? Bu şekilde kesiyorum. Düğümlü şekilde ördüğümüzde çok belli oluyor. Örgümüz aynı şekilde devam ediyor zaten. Arada bir zincir çektim. Bir sonraki trabzana geldim ve ipimi bu şekilde aldım. Trabzan yaparken hem ip değişimi yapacağım hem de buradaki ipi gizlemiş olacağım. Buradaki yeni ipi alıyorum. Üst üste bu şekilde koydum. Artık yeni iple örmeye devam ediyorum. İkili trabzan yapacağım. Yeni iple ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde. Arada bir zincir çekiyorum. Sonrasında nasıl ilerliyorum? Arkada iplerimiz kaldı bu şekilde. İpleri biraz örgünün arka tarafında bu şekilde yürütüyorum. Üzerinden de ördüğümde iplerim oraya sabitlenmiş oluyor. Sonrasında da dışarıda kalan ipi kesiyorum. Size de öyle düğüm şeklinde çıktıysa bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ne herhangi bir düğüm var ne de kötü bir görüntü var. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Kestiğim ipleri de buradan geçirmiştim. Buradaki trabzanla da oraya sabitlemiş oldum. Arada bir zincir çekiyorum ve bir sonraki trabzana bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında artık dışarıda kalan ipleri kesebilirim. İp gizlemenizi ve ip değiştirmenizi bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 12 sırayı tamamlayalım. Yeni başlayanlar için bu detayı göstermek istedim. 12 sırayı tamamladım ve sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ne yapıyoruz? Yine arada bir zincir çekiyoruz ve 3. zincire kaydırıyoruz. Her sırada 36 tane kutucuk var. Siz de birinci sırada kaç tane kutucuk oluşturduysanız üst sıralarda da aynı sayıda olması gerekiyor. Şimdi artık burayı tamamladık. Buradaki eksiltmelerimizi yapacağız ve aynı anda sapımızı da örmüş olacağız. 12 sırayı bitirdik. Artık eksiltme sıramızdayız. Bu tarafta 12 tane, bu tarafta 12 tane kutucuk bıraktım. Aralarda da 6 tane kutucuk var. Aradaki boşluk kısmım
Yaklaşık 10,5 santim, 10-10,5 santim. Siz de bu kısımda kaç santimlik boşluk istiyorsanız o kadar kutucuk bırakabilirsiniz. Ben 6 tane de 10 santime ulaşmış oldum. Siz 8 tane kutucuk da bırakabilirsiniz. İstiyorsanız daha çok da bırakabilirsiniz. Ama bu yeterli geliyor genelde. Şimdi aynı buradaki ölçüye göre ilerleyeceğiz. Burası bizim son yaptığımız kutucuk. Böyle kaydırma yaptığımız yer. Oradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. kutucuktan sonra buraya işaretleyicimi takıyorum. Burası tam orta noktası. Yani önünde ve arkasında 18 tane kutucuk var. Kutucuk yapmayacağım yerlere de bu şekilde işaretleyicilerimi taktım. Onu nasıl oluşturuyorum? 12 tane olması gerekiyor kutucuk yan taraflarda. 6 tanesi bu tarafta, 6 tanesi bu tarafta olacak. En son ilmek kaydırma yaptığım yerden sayıyorum. Birinci kutucuktan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuk saydım ve oraya işaretleyicimi taktım. Bu tarafta da zaten işaretleyiciyi takmıştık. İşaretleyiciniz yoksa iple bağlayabilirsiniz aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kutucuk var. Arada zaten kaç tane kutucuk olması gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arada 6 tane kutucuk varsa doğru saymışım demektir. Diğer tarafta da şimdi aynı işlemi yapacağım. Şu an yanımda işaretleyici yok. O yüzden şöyle kısa iplerden yardım alacağım. İşaretleyiciden sonra burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayıyorum ve buraya bir tane ipimi bağlıyorum. Yine arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuk atlıyorum. Buraya ipimi bağlıyorum. Sağ tarafta da bu tarafta da 6 tane kutucuk kaldıysa doğru şekilde yapmışım demektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bu şekilde artık iplerimizi bağladık. Sonrasında şaşırmadan devam edebiliriz. Artık iplerimizi bağladığımız işaretleyicilerin olduğu yere kadar öreceğiz. Siz de kendiniz çantanın üzerinde istediğiniz kadar kutucuk ayırdınız ortada. Kenarları da ayırdınız ve örmeye başlıyorsunuz artık. Yeni başlayanlar zaten elinde ipi tığ var. Aynı beline aynı şekilde örüyorlar. Son bir sıramız kaldı. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Nereye kadar? İpi bağladığım yere kadar ya da işaretleyiciyi taktığım yere kadar. Arada bir zincir çektim. İkili trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. İkili trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. İpim bir yerde takılı kaldı. Arada bir zincir çekiyorum ve ikili trabzan üzerine ikili trabzan yapıyorum. Yine arada bir zincir çekiyorum. İşaretleyicinin olduğu ya da ipi taktığımız yere kadar geliyoruz ve oraya da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Artık buradaki ipimi çıkartabilirim. Sonrasında artık askı kısmımızı oluşturuyoruz. Buradaki askı kısmını neye göre öreceğiz derseniz, bu da sizin artık zevkinize kalmış. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız, bileğinize takmak istiyorsanız, elinize takmak istiyorsanız daha kısa yaparsınız. 30-40 santim ya da kolunuza takmak istiyorsanız 50 santim yaparsınız. Sonrasında zaten içine bir şey koyduğumuzda esneyeceği için çok da 50 santimde üzerine çıkmaya gerek yok. Ben ne kadarlık bir zincir çekmişim, kaç tane zincir çekmişim onu da size söylemek istiyorum. Şu an kabaca böyle yaklaşık 48 santimlik bir zincir görünüyor. Kaç tane zincir çekmişim? Burası benim son ördüğüm ikili trabzan. Onun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
50 tane zincir çekmişim. Dediğim gibi elinize taşımak istiyorsanız, omzunuza takmak istemiyorsanız 30 santimlik, 35 santimlik bir zincir çekersiniz. Bu şekilde kola takmak istiyorsanız da benim size verdiğim ölçülerde yapabilirsiniz. 50 tane zincir çekmişim. Yine aynı şekilde 50 tane zincir çekeceğim. İçine de eşya koyduğumuzda esneyeceği için 50 tane zincir çekiyorum. Yine buradaki işaretleyicinin olduğu yere, yani ipi taktığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmek için ne yapıyoruz? İpi aldık, ilmekten geçirdik. İpi aldık, ilmekten geçirdik. Bu şekilde 50 tane zincir çekiyorum. Arada 50 tane zincir çektim. ...50 tane zincir çektim. Yine 47-48 santimlik bir zincir olmuş. Öncelikle şu şekilde zinciri buradan itibaren düzeltiyorum kıvrılmaması için. Tığın başına doladım ve buradaki ip taktığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sapımın birini oluşturmuş oldum. Diğer tarafa kadar yine arada bir zincir çekiyorum ve trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum ve trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki kenardaki işaretleyiciyi çıkartabilirim. Orayı, orta noktayı bulmak için yapmıştık. Bizim yapacağımız iş buradan ilerleyeceğiz ve işaretleyicinin olduğu yere kadar kutucukları öreceğiz. Toplam 12 tane kutucuk olması gerekiyor. Bu şekilde işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. İşaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Oraya da bir tane ikili trabzan yaptım. Arada toplam 12 tane kutucuk var. Onları da saydım. Şimdi ne yapıyorum? 50 tane zincir çekiyorum. 50 zincirin sonunda yine buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 50 tane zincirimizi çekelim. Zincirimizi yine düzleyelim ve buraya bir tane ikili trabzan yapalım. Şimdi sırasıyla 50 tane zincir çekiyorum. 50 tane zinciri çektim. Bu şekilde zincirlerimi düzgün şekilde olduğundan emin oluyorum. Sonra işaretleyicinin olduğu yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine sıra sonuna kadar arada bir zincir çekiyorum ve aşağıdaki ikili trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zaten burada başlarken kutucuklarımızı oluşturmuştuk. 1, 2, 3, 4 tane daha kutucuğumuz kaldı. Burayı da örüyoruz ve sıra sonunda düzgün bir bitiş yapıyoruz. Sıra sonunda en son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Örgü örenlerin en büyük stresini yaşadım son sırada. Şu kadar ipim kaldı. Yetecek mi, yetmeyecek mi? Bir sıradır ona uğraşıyorum. Çok şükür şu kadar ipim kaldı yani. Sıra sonunda artık düzgün bitişim yapacağım. Burada ipimi çıkartıyorum. En son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekmedim ve ipimi burada çıkartıyorum. Ve mucizevi bir şekilde ipim yetiyor. Çok şükür. Şimdi burada düzgün bir bitiş yapacağız. Düzgün bitişten kastım bir tane daha tepe oluşturacağız. Ve aradaki bir zincir noktasını oluşturmuş olacağız. 1, 2, 3 tane zincir çekmiştim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Üçüncü zincirin tepesine bu şekilde giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Burada da son yaptığım ikili trabzan var. Onun da V harf şeklinde görünüyor tepesi. Arka kanadına giriyorum. Sadece arka kanadını alıyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Gördüğünüz gibi tüm tepeler V harf şeklinde görünüyor ve ortadaki zinciri de oluşturmuş olduk. Bu şekilde. Sıra sonunda artık ipi örgünün arkasına gizleyebilirim. Buradaki tepeyi
Ne çok fazla daraltıyorum ne de böyle bollaştırıyorum. Buradaki ipimi çektim ve ipi arka tarafta gizleyebilirim. Tüm şansımı herhalde ipin yetmesinde kullanmış oldum. Devam etsem aynı şekilde olmayacaktı. Mecburen bir sıra sökecektim. Boyunu 11 sıralı şeklinde yapacaktım. Bir tane zincirle oraya sabitledim. Sonrasında yıkadığımda, giydiğimde, taktığımda sökülmesin diye artık ipi istediğim yerden geçirerek gizleyebilirim. Sıra sonunda düzgün bitişimi yaptım. İpimi örgünün içinde gizledim. Diğer kalan ipler varsa onları örgünün içine gizliyoruz. Artık burada yapacağımız işlem öncelikle el ütüsü. Çantayı bu şekilde alıp bir yere astığınızda bu zincirlerin tepesi iyice açılıyor ve daha düzgün şekilde görünüyor. Şu an el ütüsüyle sadece bu kadar oldu. Sonrasında istiyorsanız ütüyle düzleştirebilirsiniz. Burada öncelikle yeşil çantanın da bu çantanın da gramajını söylemek istiyorum. Ona göre iplerinizi alırsınız. Burada spagetti yarn penye ipliğini kullanmıştım. Büyük bir bobin almıştım. Ona göre de ipim artmıştı. Buradaki ipin gramajını da size söyleyeceğim. Öncelikle bir tane kabın içinde tartmak istiyorum. Örgüm yere değmesin diye. Öncelikle darasını alalım. Şimdi öncelikle spagetti yarndan aldım. İple ördüğüm yapacağım. Toplam 669 gram yani yaklaşık 670 gram ip kullanmışım. Şimdi Hobbimon'dan aldığıma bakıyorum. Bunda da 529 gram ip kullanmışım. Yani birinde yaklaşık 670 gram, birinde de 530 gram ip kullanmışım. Şimdi yeni başlayanlar şunu sorabilirler. Aynı sıra sayısında ve aynı sayıda olmasına rağmen neden farklı gramajda oldular? Spagetti yarndan aldığım daha kalındı ipliği. Buradaki aldığım iplik daha inceydi. Hobbimon'dan aldığım daha inceydi. Yani arasındaki kalınlık farkı, doku farkı buradaki gramaj farkını oluşturdu. O yüzden ikisinin de farklı farklı gramajlarını söyledim. Hobbimon'dan alırsanız yaklaşık 530 gram, spagetti yarndan alırsanız yaklaşık 670 gram ip gitti. Siz boyutunu yükseltecekseniz ona göre de ip sayısını ayarlarsınız. Yani Hobbimon'dan aldığınızda 2 yumak almanız gerekiyor. Çanta çok sevilen bir çanta. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yine tığ işi yazgı örgülerle videolara devam edeceğiz. Aklınıza takılan soruları lütfen sorun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.